Bazı hikayeler vardır, hiçbir zaman kanıtlanamaz. Ama ne kadar çürütülürse çürütülsün, ortadan da kaybolmaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında küçük bir kasaba, Ellensburg. 1997 yılında bir telefon bu kasabanın adını dünya çapında bir şehir efsanesine dönüştürdü. Bu, Mel Çukuru'nun dipsiz hikayesi. Ben gazeteci yazar Mehtap Erel. Bugün size yeri tam olarak gösterilmeyen ama hakkında çok ciddi iddialar olan gizli hükümet projelerinden reptilyanlara kadar uzanan bir yeraltı efsanesini anlatacağım. Tarih 21 Şubat 1997. Amerika'nın en çok dinlenen radyo programlarından, gece yayınlarından birine gidiyoruz. Adı Coast to Coast AM ve sunucusu Art Bell isimli bir adam. Şimdi bu kanalın bu kadar tutmasının bir sebebi var. Yayınlarda paranormal hikayeler, doğaüstü olaylar, gizemli efsaneler anlatılıyor. Ve insanlar çok ciddi bir şekilde Art Bell'in sunuculuğunu yaptığı bu gece radyosunu takip ediyorlar. 27 Şubat 1997 gecesi. Bu yayına bağlanan orta yaşlı bir adam, Mel Waters, kendini şöyle tanıtıyor. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Mel Waters. Ellensburg yakınlarında yaşıyorum. Arazime çok yakın bir noktada dibi olmayan bir çukur var. Bu çukuru herkes yüzyıllardır biliyor. Fakat kendi aralarında gizli bir anlaşma varmış gibi hiç kimse buradan bahsetmiyor. Burayı benim için bu kadar enteresan yapan şey, insanlar buraya yıllardır kullanmadıkları eşyalarını, çöplerini, ölmüş hayvanlarını atıyorlar. Fakat bu çukur asla dolmuyor ve içeri ne atarsanız atın bir yere çarpma sesi gelmiyor. Mel'in anlattıkları sunucunun ilgisini çekince sunucu adamı konuşturmaya çalışıyor. Daha fazla sorular soruyor. Bunun üzerine Mel biraz daha anlatıyor. Diyor ki bu bölge aslında buranın ilk taşınanları, ilk yerlileri tarafından Devil's Hole yani şeytan çukuru, şeytanın çukuru diye anılan bir bölge. Burasını ilk kez ben keşfetmiş değilim. Burası zaten var ve buranın normal olmayan bir tarafı var. Ve ben artık bunu insanlara anlatıp bunun ne olduğunu çözebilmemiz için bana yardım etmenizi istiyorum. Bunun üzerine sunucu diyor ki bize tam olarak nerede olduğunu söyleyebilir misin? Fakat Mel bunu söylemekten imtina ediyor. Diyor ki ben burada bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ve buranın tam koordinatlarını verirsem başıma geleceklerden endişe ediyorum. Ama size diyor şunu söyleyebilirim. Burası Ellensburg'un yaklaşık 9 mil yani 14 kilometre kadar batısında bir yer. Bu bölge Kittitas County olarak geçiyor diyor. Bu kadar bilgi veriyor. Çünkü bundan fazlasını söylerse başına ne olduğunu tam açıklamadığı bir iş geleceğinden endişe ediyor. Mel telefon konuşması gayet iyi giderken, akarken hatta bu görüşmeyi kendisi başlatmışken, kanalı, yayını kendisi aramışken birden sanki bir şey oluyor. Mel'in sesinde bir şey değişiyor, tedirgin oluyor ve daha fazla konuşamayacağını söyleyip apar topar telefonu kapatıyor. Tabii bu olay Amerika'da özellikle de gece yayını izleyicileri, gece radyosu izleyicileri arasında hızlıca yayılıyor. Herkes bu hikayenin derinliğini, içeriğin ne olduğunu, Mel'in kim olduğunu merak ediyor. Hatta sunucu Art Bell editörüne diyor ki bu adam eğer tekrar ararsa hiç düşünme, yayını kes, adamı yayına bağla. Şimdi 24 Şubat 1997'ye geliyoruz. Yani Mel'in radyo yayını aradığından 3 gün sonrası. Bu kez Mel'in sesi daha ciddi. Telefonda yavaş yavaş ama daha tedirgin konuşuyor. Sunucu Mel'e diyor ki sen diyor tek tedirginliğin, seni huzursuz eden tek şey buraya bir şey attığınızda buradan dibe vurma sesi gelmiyor olamaz. Burası çok derin bir yer olabilir, burası bir obruk olabilir. Seni rahatsız eden, seni buraya bağlayan başka bir şey mi var? Bunun üzerine Mel hissettiklerini, yaşadıklarını teker teker anlatmaya başlıyor.
Diyor ki benim köpeklerim var. Bunlar son derece uysal, son derece itaatkar hayvanlar. Ama bu çukura yaklaştığımız zaman hayvanlara bir haller oluyor. Bunlar bir tedirginlik yaşıyorlar. Vahşileşiyorlar ve normal bir havlama gibi havlamıyorlar. Sanki konuşmayı yeni öğrenen, yeni konuşmaya başlayan bir insanın boğulur gibi bir şeyler anlatmaya çalışıyormuş gibi garip garip, tuhaf tuhaf sesler çıkarıyorlar ve bu köpekler çukurdan uzaklaştığımız zaman tekrar normale dönüyorlar. Beni diyor bu rahatsız ediyor. Çünkü ben bir köpek sahibi olarak köpeklerini biliyorum. Bu hayvanlar böyle değil. Ayrıca diyor bulunduğumuz bölgede doğal hayat bu çevreden, bu çukurun etrafından uzak duruyor. Rakundu, geyikti buraya yanaşmıyor. Bu da diyor bana normal gelmiyor. Artı diyor kuyunun içinden sesler geliyor ve bu sesler biz bir şeyi attığımızda yere çarpma sesi gelmiyor ama kuyuya yaklaştığınızda bazı zamanlarda içeriden sanki konuşmaya çalışan bir şey varmış gibi dışarıya bir sesi ulaştırmaya, bir sözü ulaştırmaya çalışıyormuş gibi bir takım garip uğultular, boğulma sesleri geliyor. Ben diyor kuyudan böyle sesler duyuyorum ve diyor bununla da kalmıyor. Ben bu kuyunun durumuna o kadar kafayı taktım ki bu kuyuyla ilgili bir deneme yapmaya karar verdim. Kendime kilometrelerce uzunluğunda bir balıkçı misinası hazırladım, ayarladım. Günlerce bununla uğraştım. Bununla yattım, bununla kalktım. Bu misina 24 kilometre uzunluğunda neredeyse. Bunu ben aşağıya sallandırdım, çukurdan aşağıya. Misinanın ucunda da ağırlık vardı. Fakat yine de misina yere dokunmadı diyor. Böyle de bir şey söylüyor. Ve ekliyor ben burada diyor neredeyse 24 kilometre uzunluğunda bir boşluk, bir derinlik olduğunu düşünüyorum. Ve anlatmaya aynı şekilde, aynı gerginlikle, tedirginlikle devam ediyor. Benim diyor komşularım var, komşularımın hayvanları var, onların da köpekleri var. Komşularım ölen köpeklerini bazıları gömmek yerine bu çukurdan aşağıya atıyorlar. Hatta diyor ben bir keresinde şöyle bir şeyle karşılaştım. Benim bir tane komşum bu çukura ölen köpeğini attı. Ertesi gün kalktığımızda ben kasabada dolaşırken köpeği gördüm. İlk önce aynı köpek olduğundan emin olamadım. Köpeğe adıyla seslendim. Köpek kendi ismini tanıdı. Bana döndü, baktı ve diyor tekamülünü bu dünyadaki bakın tekamülünü tamamladığı için kendi ismini tanıdığı halde artık bizimle işi kalmadığını düşündü bence ve bundan dolayı yürüdü gitti. Bunun üzerine sunucu diyor ki peki ona çok benzeyen başka bir köpek olamaz mı? Aynı köpek olduğunu nereden biliyorsun? Bunun üzerine Mel şöyle söylüyor. Çukura atılan köpeğin boğazındaki tasma bu köpeğin benim gördüğüm köpeğin boynundaydı. Bu arada Mel başka şeyler de anlatıyor. Çünkü bir kere artık hani o bir rahatlama geliyor ya olayları anlatmaya başladıktan sonra o ilk zorluğu aştıktan sonra anlatıyor sunucuya. Diyor ki burada başka ölü hayvanlar bulduk biz bu çukurun çevresinde. Fakat bunlar normal ölmüş hayvanlar gibi değillerdi. Mesela üzerlerinde kesik izleri, vurulma izi, ısırık izi yoktu. Fakat bu hayvanlar sanki içleri emilmiş gibi, içleri çıkartılmış gibi, boşalmış bir şekilde sadece boş cesetler olarak duruyorlardı. Ve bu hayvanlara gidip ne oluyor diye baktığımızda, cesetlerine dokunduğumuzda bu hayvanların normal bir ölünün soğukluğundan daha soğuk olduklarını ve bir türlü normale dönemediklerini, sanki buzhaneden çıkmışlar gibi olduklarını fark ettim. Bunları anlattıktan sonra esas söyleyeceğini Mel Walters sona bırakmış olmalı ki sözlerini şöyle tamamlıyor. Sadece diyor bundan da ibaret değil. Bu kuyunun etrafında geceleri dolananlar burada normal insan bedenine, yapısına benzemeyen bir takım canlılarla karşılaşıyorlar. Ben de karşılaştım. Bunlar normal bir insan anatomisinden farklı, uzun boylu, boyunları uzun, diz kapakları içe doğru dönük, garip şekilde hareket eden canlılardı. Ve bunlar da bu kuyuya girip çıkıyorlardı. Şimdi hikayenin devamına gelmeden önce burada kısa bir ara verelim. Mel Walters bir sicim yaptığını, bir balıkçı sicimiyle 24 kilometre derinlikte bir yer bulduğunu, bunu oraya sarkıttığını iddia ediyor.
Fakat şöyle de bir gerçek var. Bildiğiniz gibi dünya katman katman. Bu katmanlar yer kabuğu, manto, çekirdek. Ama bizim ayak bastığımız kara parçası üzerinde yer kabuğu her yerde aynı derinlikte değil. Bilimsel açıklama şöyle. Karalarda 30 kilometre, okyanusların altında 5-10 kilometre, dağlık bölgelerde 60-70, kimi yerlerde 100 kilometre. Yani bir kara parçasını yukarıdan aşağıya doğru kazmaya başlarsanız 30 kilometre sonra yer kabuğuna yaklaşmış olursunuz. Bu da şu demek. Mel 24 kilometrelik bir sicim aşağıya indirdiğini söylüyor. Yani yer kabuğuna bayağı yaklaşmış oluyor. Bu fizik olarak mümkün değil. Çünkü öncelikle bunun erimesi gerekiyor. Bu sicimin 24 kilometre aşağıya indiyse. Burada tabii iki tane opsiyon var. Ya söyledikleri doğru değildi ya da sayıyı yanlış telaffuz etti. Ama o anda yayının heyecanıyla bu detaya kimse dikkat etmedi. Mel'in anlattıklarını bu kadar ilgi çekici hale getiren şeylerden bir tanesi de o bölgeden hiç kimsenin radyo yayınına bağlanıp bizim burada böyle bir şey yok, böyle bir çukur yok, bu adam uyduruyor, anlatıyor dememiş olmasıydı. Mel diyor ki çoğu kişi bana inanmıyor, aklımı kaçırmış olduğumu düşünüyor. Keşke aklımı kaçırmış olsaydım, aklım gayet yerinde, ben bir şey buldum ve bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bundan sonra ortalık iyice karışıyor. Özellikle radyo dinleyicileri arasında herkes buradan bahsetmeye başlıyor. Burası Mel'in anlatımlarından sonra Mel'in Çukuru, yani Mel's Hole diye anılmaya başlıyor. Aradan tam 5 yıl geçiyor. 5 yıl boyunca hiç kimse bir daha Mel'den haber alamıyor. 5 yıl sonra Mel tekrar bu radyo programına bağlanıyor. Ve bu sefer söyledikleri daha değişik oluyor. Diyor ki ben hükümet tarafından susturuldum. Federal hükümet araziye el koydu. Bana çok yüklü bir para verdiler ve benim bulunduğum bölgeyi, benim arazimi de satın aldılar. Ben Avustralya'ya gittim. Bir nevi kaçtım diyor yani bu işlerden, hükümetten, hükümet ajanlarından uzaklaşabilmek için. Fakat diyor sonra Amerika'ya geri döndüm. Amerika'ya geri döndüğümde fakat bir anda bir gece ansızın hükümet görevlileri olduğunu düşündüğüm bir takım insanlar tarafından kaçırıldım. Bundan sonrasında aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum, San Francisco'da uyandım. Kendime geldiğimde vücudumda çeşitli delikler, serum delikleri vardı ve dişlerimin bazıları eksikti. Ve bu söylediklerine, anlattıklarına hafıza kayıpları yaşadığını da ekliyor. Bunları söyledikten sonra Mel diyor ki ben Nevada'da aynı bu ilk çukura benzer ikinci bir çukur daha buldum. Ve zannediyorum bu kaçırılma olayları, bu delikler, diş çekmeleri benim başıma bundan dolayı geldi. Çünkü ikinci bir çukur daha var diyor ve telefon konuşması bundan sonra kesiliyor. Bir daha da Mel'den haber alınamıyor. Bunun üzerine yerel gazeteciler devreye giriyor. Mel's Waters adında birisi yok. Böyle birinin adına kayıtlı bir mülk yok. Kittitas County kayıtlarında Mel's Waters ismi hiçbir şekilde geçmiyor. Bu bölgede böyle birisi yaşamamış gibi görünüyor. Şimdi bilim ne diyor? Jeologlar ne diyor? Dünyanın kara kabuğu 30 kilometre. En fazla 100 kilometre. Böyle bir çukur, 24 kilometrelik bir çukur bilimsel olarak imkansız. Jeolog Jack Powell diyor ki böyle büyüklükte ve bu derinlikte bir çukur bilimsel olarak ısı ve basınç yüzünden çöker. Mel'in anlattığı ben misina sallandırdım, ucuna ağırlık bağladım, misina sallandırdım diye anlattığı bir şey var ya, o konuyla ilgili olarak da jeolog Pat Pringle diyor ki bu uzunlukta bir misina böyle bir sallandırılması söz konusu olsa bile zaten çok öncesinde ısıya dayanamayıp kopardı. Bilim insanlarının açıklamaları böyle. Yani diyorlar ki eğer böyle bir çukur, böyle bir derinlik varsa dahi bu eski bir maden şaftı veya bir obruk olabilir. Peki komplo teorisyenleri ne diyor? Zaten bu olayı bu kadar popüler yapan şey komplo teorisyenlerinin konuyla ilgili yarattığı, ürettiği teoriler.
Şimdi bunlardan bir tanesi hükümet üssü yeraltı teorisi. İddia şöyle: Mel'in çukuru aslında doğal bir çukur değil. Amerikan federal hükümetinin yeraltı tesisine giden bir yol. Yer Washington eyaletinde, yani askeri ve nükleer tesislere görece olarak yakın. Arazime el koydular iddiası bu teoriyi besliyor. Çukura yaklaşma yasağı, arazime aldılar, buraya girilmesini, çıkılmasını yasakladılar demişti ya en son. Çukura yaklaşma yasağı da bu askeri güvenlik algısını destekliyor. Yani komplo diliyle bu bir çukur değil, kapatılmaya çalışılan bir girişti. Şimdi ikinci teoriye geliyoruz. Boyutlar arası geçiş bir portal teorisi. Melsol iki boyut arasında doğal bir geçitti. Bu teori özellikle şuradan besleniyor. Yankı olmaması, sesin kaybolmaması, atılan şeylerin geri dönmemesi, geri dönen köpeğin aynı köpek olmaması. Komplo anlatımı şöyle: çukura giren aslında bir yere, başka bir boyuta gidiyor ve orada dönüşüyor. Diğer teori ölüleri dirilten alan, burası bir enerji noktası teorisi. İddia şöyle: çukurun bulunduğu yer doğal bir enerji anomalisiydi. Ley hatları, yani enerji çizgileri, manyetik sapmalar, elektromanyetik bozulmalar yaşanan bir yer. Bu teoriye göre köpek dirilmedi, hücreler yeniden aktive oldu. Bir diğer teori, eski uygarlık şeytan kuyusu teorisi. İddia şu: çukur insan yapımıydı ve çok eskiydi. Yerli kabilelerin buraya şeytan çukuru demesi, bölgenin madencilik geçmişi ve bilinmeyen şaftlarla ilgili. Olayın komplo versiyonu, burasının modern insanın bilmediği ama eskilerin bildiği ve gizli işlerde kullanılan bir geçit oldu. Bir diğer ve biraz daha akla yatkın olan teori sosyal deney medya teorisi. Mel Waters ya tek başına bir aldatmacıydı, aldatan bir insandı veya bilinçli bir şekilde bir medya deneyi yapıldı. Yani amacı paranormal olayların nasıl yayıldığını görmek ve radyonun şehir efsanesi üretme gücünü test etmek. Bu teoriyi güçlendiren şeyler, Mel Waters'ın hiçbir zaman yüzünü göstermemesi, sadece radyo yayınları üzerinden iletişim kurması, her aradığında hikayenin biraz daha zenginleşerek büyümesi ve 2002 yılında tamamen ortadan kaybolması. Şimdi bir teori daha var ki bu teori üzerinde en çok durulan, en çok yorum yapılan ve komplo teorisyenlerinin en sevdiği teori: reptilianlar. İddia şu: Melsol sıradan bir çukur değil. Burası yer altında yaşadığı iddia edilen ve reptilian olarak bilinen, o şekilde var olduğu kabul edilen çok özel elit bir kitlenin, sürüngen kitlesinin olduğu dünyaya açılan kapı. Bu teoriye göre reptilianlar yer altında yaşayan bir tür, bir ırk. Bunlar zaman zaman yeryüzüne çıkıyorlar. Ama bunu doğrudan değil, bir takım böyle geçitler aracılığıyla yapıyorlar. Melsol da bu geçitlerden, yani bu reptilian geçitlerinden bir tanesi. Reptilian teorisini savunanlar, ki bunlar hiç de az değiller, Mel'in anlattığı bazı noktalara dikkat çekiyorlar. Buraya ne atılırsa atılsın içine buradan ses çıkmıyor. Yani burası normal bir boşluk değil. Sesin emildiği veya yön değiştirdiği biyolojik ya da yapay bir boşluk anlamına geliyor. Ölü köpeğin geri dönmesi iddiası reptilian anlatılarında çok kritik. Teoriye göre çukura atılan canlı başka bir şekilde geri dönüyor. Yani fiziksel olarak aynı ama davranışları farklı. Bu reptilian teorisindeki taklit eden varlık anlatılarıyla örtüşüyor. Bir de devletin müdahalesi teorisi var ki reptilian teorisinin en iddialı kısmı tam da buradan tutunuyor. İddiaya göre Amerikan hükümeti reptilianların varlığını biliyor ve bu varlıklarla hükümet arasında gizli bir dokunulmazlık anlaşması var. Yani Mel'in arazisine el konulması
çukuru kapatmak için değil, kontrol altına almak içindi. Bu yüzden de Mel susturuldu. Mel kuyusu insanların zannettiği gibi tekil bir hikaye değil. Bu hikaye aslında bir eşik. Asıl soru şu: aynı varlık neden dünyanın farklı yerlerinde farklı tariflerle ama aynı şekilde karşımıza çıkıyor? Los Angeles'ta eski tünellerde yaşayan evsizler geceleri insan silüetinde ama tersten, sanki tersine yürüyormuş gibi bir takım canlı silüetleri gördüğünü iddia ediyorlar. Ve bu da Mel'in çukurun etrafında gördüğü, hani diz kapakları içine doğru dediği silüetlerle benzeşiyor. Buna ek olarak 2023 yılında Las Vegas'ta bir ailenin bahçesine bir gece bir şey düştü. Polis çağrıldı, kamera kayıtları alındı ve aile 2 metre uzunluğunda büyük gözlü ve derisi pullu bir canlı gördüklerini bahçelerinde söylediler. Olay kısa sürede kapatıldı ama anlatılan tarif yine aynıydı. Aile bahçeden kaçarak uzaklaşan canlının sanki geri geri koşuyormuş gibi göründüğünü söylemişti. Biraz daha geriye gidersek Hindistan'da Nagalar. Bunlar inanışa göre yer altında yaşarlar. Yarı insan, yarı yılanlar ve bilgiyi saklarlar. Sadece gerektiğinde görünürler, normal zamanda ortaya çıkmazlar. Afrika'da Zulu mitolojisinde Chitaru. Bunlar insan zihnini, bu varlıklar kaosun ve çürümenin kaynağı olarak anlatılırlar. Şimdi buradan biraz daha kendi kültürümüze doğru, bize doğru yaklaşırsak eğer, Mezopotamya'da yılan, Şahmeran. Yılan Mezopotamya'da yasak bilgiyi taşıyan bir figür olarak anlatılıyor. Bilgiyi veriyor ama bedelini mutlaka alıyor. Şimdi reptilianlarla ilgili teoriler, söylenenler bu şekilde. Dünyayı yöneten dünya dışı elitler. Dışarıya çıktıkları zaman insan gibi görünüyorlar ama aslında değiller. Gözlerine dikkatli baktığınız zaman normal insan gözü olmadığını, karşınızdakinin bir insan olmadığını anlayabilirsiniz. Ama normalde çok dikkat etmediğiniz zaman normal bir insanmış gibi sizi kandırmaları mümkündür. Mel Sol'un etrafında onlarca komplo teorisi üretildi. Ancak bu teorilerin tamamı tek bir kaynağa dayanıyordu: Mel Walters'ın sesine. Mel Walters kimdi? Bir hayalperest mi yoksa bir aldatmacı ustası mı? Ya da sadece hikayesi büyüdükçe kendisi de büyüyüp bu hikayenin parçası haline dönen biri mi? Mel Sol hiç bulunmadı ama arayanlar hiç bitmedi. Çünkü bazı hikayeler gerçek oldukları için değil, inanılmak istendikleri için yaşarlar. Ve bazen insanlar içlerinden gelen karanlıkla yüzleşmek yerine kötü olan her şeyi yerin altından gelen sürüngenlerin yaptığına inanmayı tercih ederler.